2023 yazında vizyona giren yeni Barbie filmi, oyuncak bebeği yeniden kültürel spot ışıklarının altına fırlatıyor. Greta Gerwig'in Barbie'si gişe rekorları kırmaya aday gösteriliyor. Ama bebeğin canlandığını görmek için sıraya girenler sadece çocuklar değil, fantastik komedi alışılmışın dışına çıkıyor ve muhtemelen sadece yetişkinlerin fark edeceği pek çok zekice sahneler sunuyor. Bu videoda kült oyuncağın geçmişini ve daha geniş sosyal değerleri temsil ettiği, hatta bazen de tartışmalara yol açtığı detayları araştırıyoruz. Barbie 1959 yılında doğdu ve deyim yerindeyse oyuncak bebekler konusunda bir devrim yarattı. O zamana kadar küçük kızların oynayabileceği yetişkin bir bebek yoktu. Barbie'yi yaratan oyuncak üreticisi, Mattel'in kurucusu ve ortağı, daha sonra başkanı olan Ruth Handler'ın dehası, küçük kızların büyük kızlar gibi oynamak istediklerini fark etmesiydi. Bu fikre kendi kızının kağıt bebeklerle oynamasını izleyerek varmıştı. Kağıt bebeklerle oynamak çok sinir bozucuydu. Bebeklere giydirilen kağıt elbiseleri tutan küçük kağıt tırnaklar çoğu zaman yırtılıyor ya da gerçekten bağlanmıyordu. Bu yüzden kıyafetler de sık sık düşüyordu. Ama yine de çocuğunu giydiren bir anne gibi davranmalarına olanak sağlıyorlardı. Barbie'yi bu kadar popüler kılan da bugün hala budur. Her birkaç saniyede bir dünyanın herhangi bir yerinde bir tane Barbie bebeğin satıldığı tahmin ediliyor. Barbie'nin seksi bir yapısı var ama bu tamamen tesadüfi. Handler tasarım ekibini aklındaki bebekleri yapmaya bir türlü ikna edemiyordu. Saçmalama, anneler asla göğüsleri olan bir bebek satın almaz diyorlardı. Ama sonra Handler İsviçre'de Lily adında yetişkin bir bebek gördü ve tasarım ekibinin yapması gereken şeyin bu olduğunu anladı. Bence bu kadar seksi olmayan bir bebek görseydi bu da sorun olmazdı. Sadece Lily'nin satın alabileceği ve kopyalayabileceği bir bebek olduğunu görmüştü. Lily popüler Alman gazetesi Bild Zeitung'da seksi görünümlü bir çizgi karakter olarak başlamıştı. Çizgi film erkekler arasında çok tutuluyordu. Bu nedenle erkeklerin bekarlığa veda partileri için satın alabilecekleri veya arabalarının dikiz aynasına asabilecekleri bir oyuncağın geliştirilmesi oldukça mantıklıydı. Bu oyuncak bebek çocukların ilgisini çekti ve sonunda Handler'ın da istediği oyuncak mağazalarına girdi. Son yıllarda marka gerçekten gelişti. Beyaz tenli, yüksek topuklu, sarışın da olmak üzere birkaç saç rengine sahip olan orijinal Barbie bebeği bulabilirsiniz. İlk başlarda vücut yapısı da balık eti kıvamındaydı. Bunların hepsi Lily'den kopyalanmıştı. Ancak son zamanlarda vücut şekli, cilt tonu ve saç rengi ve hatta yüzünün şekli açısından daha kapsayıcı bir bebek üretmeye odaklanıldı. Yeni Barbie filminin fragmanında yer alan biraz daha kilolu bir Barbie, daha uzun boylu ve ayakları gerçekten düz olan bir versiyonu da var. Handler ilk başlarda çok az sipariş aldı. Yıkılmış bir halde bebeğin üretildiği Japonya'yı aradı ve üretimin durdurulmasını emretti. Ardından Mattel televizyonda reklam vermeye başladı. İlk Barbie reklamını izlemek gerçekten eğlenceli. Eğer ararsanız internette bulabilirsiniz. Bu reklam filmi 1950'lerin pazarlama uzmanı Ernst Dichter'in yaratıcılığıyla gerçekleşti. Kendisi Freud ile çalışmış bir psikologtu ve şirketlere tavsiyesi ürünlerini yanlış şekilde sattıkları yönündeydi. Daha çok duygulara hitap etmeleri gerekiyordu. Ve Handler, anne ve kızlarının Barbie'ye nasıl tepki verdiklerini görmek için Ernst Dichter'i işe aldı. Anneler bebekten pek hoşlanmıyorlardı. Onun fazla seksi olduğunu düşünüyorlardı ama kızları ona bayılıyordu. Böylece Dichter, Barbie'yi kız çocuklarına 1950'lerde önemli olan yeni moda akımını öğretecek genç bir manken olarak satma fikrini ortaya attı. İlk reklama bakarsanız Barbie'nin kendine çok iyi bakan gerçek bir küçük kız olarak tanıtıldığını görebilirsiniz. Reklamlar 1959'da yayınlanmaya başladı ve yıl sonunda siparişlerde büyük bir artış oldu. O yıl yaklaşık 300.000 Barbie satıldı. Artık geri dönüş yoktu. Handler'ın en büyük fikirlerinden biri tıraş bıçağı teorisiydi.
Bir tıraş makinesi satarsanız sonsuza kadar jilet de satarsınız. Orijinal Lili bebeğin sadece bir elbisesi vardı. Başka bir kıyafet için başka bir bebek daha satın almanız gerekiyordu. Handler bunu aptalca olduğunu düşündü ve bunun yerine nispeten ucuz olan bir bebeği sadece bir mayo ve birkaç aksesuarla satmaya ve daha sonra bir dizi kıyafet ve diğer eşyaları ayrı ayrı sunmaya başladı. Barbie bebeğini ilginç ve eğlenceli yapan da aslında buydu. Moda tasarımcısı Charlotte Johnson okuduğu tasarım okulundan alındı ve tüm bu harika malzemeleri bulması ve fermuarlı ve düğmeli mükemmel küçük giysiler tasarlaması için Japonya'ya gönderildi. Bu çok büyük bir girişimdi ve Charlotte'un hayatının işi oldu. Kız çocuklar hemen Barbie için bir erkek arkadaş istemeye başladılar. Daha sonra bu yeni erkek arkadaşın yani Ken'in cinsel organının olup olmayacağı ya da küçük de olsa bir çıkıntısı olup olmayacağı konusunda büyük bir tartışma yaşandı. Ken bebekle ilgili ilginç olan şey, hiç kimsenin onun erkek çocukların vücutlarıyla ilgili imajlarını nasıl etkileyeceği konusunda endişe etmemeleriydi. Oysa kızlar hakkında çok fazla endişe vardı. Bence bu kültürümüzdeki cinsiyetçiliğe işaret ediyor. Kadınlar uzun zamandır nasıl düşündüğü ya da ne yapabildiği için değil, daha çok nasıl göründüğü için değer görürken erkek çocuklar aynı şekilde değerlendirilmiyor. Barbie hem ileri görüşlü hem de zamanının gerisinde kalmış bir kadınlık simgesi olmuştur. ABD'li kadınlar daha uzaya çıkmadan çok önce bir Barbie astronot vardı. Handler çoğunlukla kültüre öncülük etmeye çalışmıyordu. Ancak her zaman günümüzde çeşitlilik olarak adlandırabileceğimiz bir şirketi yönetti. Handler'lar Yahudi kökenliydiler ve antisemitizmi bizzat yaşamışlardı. Bu nedenle ayrımcılık fikrine karşı oldukça duyarlıydılar. Barbie'nin arkadaşı ilk siyah bebek Christy 1980'de geldi. Ancak bunun gerçekten daha önce ortaya çıkarılması gerekirdi. Neyin ne zaman yapıldığına bakarsanız çoğunlukla kültür açısından bir gecikme olduğunu görürsünüz. Örneğin astronot Barbie ya da ABD Başkanı Barbie gibi oyuncak bebekler çağın ilerisindeydi. Ancak atılan yanlış adımlar da vardı. Meşhur matematik zordur diye konuşan Barbie, sarışın kızların sayılarla arasının kötü olduğuna dair en kötü klişelerin yayılmasında büyük bir rol oynadı. Barbie'ler son yıllarda daha geniş bir meslek yelpazesine sahip oldular. Ancak 1960'larda ve 70'lerde tasvirler daha tahmin edilebilir düzeydeydi ve 80'lerde bile Barbie'nin sahip olduğu roller doktor gibi genellikle beklenen mesleklerdi. Şimdi ise bir hayvanat bahçesi görevlisi, spiker ve bir dizi bilim insanı tiplemeleri var. Kadınların yapabileceği iş türleri de dahil olmak üzere pek çok yönden kapsayıcılığa ulaşıldı. Hatta mesleklerine çocukken Barbie bebekleri olduğu için girdiklerini ve gençken bu işi yapıyormuş gibi davranabildiklerini söyleyen insanlar bile oldu. Çocukluk hayallerine ve fantazilerine aşık olmuşlar. Ve böylece bir videonun daha sonuna geldik. Sizin ya da kardeşlerinizin bir Barbie bebeği oldu mu? Ya da siz çocuklarınıza veya yakınlarınızın çocuklarına Barbie hediye ettiniz mi? Yoksa Barbie bebeğin gereksiz olduğunu ve çocukların gelişmesini olumsuz yönde etkilediğini mi düşünüyorsunuz? Her zaman olduğu gibi düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda başka bir konuda buluşmak üzere, hoşça kalın.